Bugün sizlerle benden çok istediğiniz bu modeli beraber öreceğiz. Şimdi başta 2 tane büyük babaanne karesi öreceğiz. Daha sonrasında ise bilek kısmını, parmakları ve şu baş parmağı öreceğiz beraber. Başlayalım. Ben yine çok sevdiğiniz için aynı renklerde bir tercih yaparak ilerleyeceğim. Siz de istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Daha fazla renkte kullanabilirsiniz. 2,5 numaralı bir tığ kullanacağım. Ama siz 2,5 numaralı bir tığ kullanmak zorunda değilsiniz. Ben elim çok gevşek olarak ördüğüm için bunu tercih ediyorum. İsterseniz 3 numaralı tığla da örebilirsiniz. Büyük babaanne karesi yapacağız ilk başta. Çoğunuz biliyordur muhtemelen ama isterseniz şöyle bir başlayalım. 5 tane zincir çekeceğiz. İlk başta bir düğüm atalım. 1 2 3 4 5 zincirimizi çektik. İlk zincirimize batıp bir halka oluşturacağız. Şöyle ipimizi alıp kaydırmamızı yapıyoruz ve bir halka oluşturuyoruz. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı ipimize dolayıp halkamızın içine batarak ikili trabzan örüyoruz. Bakın şu an bunu da trabzan olarak saydık. O yüzden 3. trabzanımızdayız. Ve 3 tane trabzanım tamam. 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2 ipimizi tığımıza doluyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 elinizden geldiğince gevşek örmeye çalışın. 2 ve 3. Yine 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2 zincirimizi çektik. Şimdi yine aynı halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. 2 zincir çekip yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerimizi oluşturduk. 1 2 ve 3. İki tane zincir çekip birleştireceğiz. 1 2 ve şimdi şu 3 tane çektiğimiz zincirin tepe noktasına batıp ipimizi çekip kaydırma yapıyoruz. Ve şuradaki ipimizi çekerek şu halkayı daraltıyoruz. Bakın şöyle halkamızı daralttık. İkinci rengime geçeceğim için bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle iplerimizi gizleyeceğiz. Siz ister şimdi ister ördükten sonra, yani modeliniz bittikten sonra iplerinizi gizleyebilirsiniz. Ben şimdi göstermek için bir tane şöyle gizliyorum. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Elinizden geldiğince bittiği yerden değil, herhangi başka bir noktadan başlayın ki daha formlu bir yapınız olsun. Krem rengiyle başlıyorum. Herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Yine 3 tane zincir çekeceğim. Şöyle ipimi şuradan alayım. 3 tane zincir çekeceğim. Bakın yine gevşek elim. 1 2 3. İpimi tığıma doluyorum ve ikili trabzan örüyorum. 1 2.
Zincirlerime bir trabzan sayıyorum. O yüzden şimdi 3. trabzanımı da örmüş oluyorum. Buraya bir tane örüyoruz ve hemen karşıya geçiyoruz. Buraya da şimdi 3 tane ikili trabzan öreceğiz. 1 2 ve 3. 2 tane zincir çekelim. 1 2. Yine aynı yuvaya 3 tane daha ikili trabzan örelim. 1 2 ve 3. Herhangi bir zincir çekmeden direkt karşı yuvaya batıyoruz. İkili trabzan öreceğiz gene. İpimizi tığımıza doladık. 1 2 ve 3. Köşemizi oluşturmak için 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2 zincir çektik. İpimizi tığımıza doladık. Aynı yuvaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Elimizi gevşek bırakıyoruz. Sıkı örmüyoruz. Herhangi bir zincir yapmadan direkt ipimizi tığımıza doladık ve karşı yuvaya batıyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzanımı ördüm. 1 2 zincir çektim. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve şimdi şuradaki köşeyi tamamlamam gerekiyor. Yine ipimi tığıma doladım. Zincir çekmeden yuvanın içine battım ve ikili trabzan örüyorum 3 tane. 1 2 ve 3. 2 tane zincir çekiyorum ve şu üçlü trabzanın üçlü 3 tane ördüğüm 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çekmiştim. Onun tepe noktasına batıp kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip diğer rengime geçmek için ipimi kesiyorum. Şöyle çıkardım. Ben iplerimi temizledim ve şimdi 3. sıraya şu yeşile geçmek üzereyim. Yine 1 2 3 zincir çektim. İpimi tığıma doladım. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirimi de bir ikili trabzan sayarak 3 tane ikili trabzanı tamamlamış oldum. Şu boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Herhangi bir zincir çekmedim. Bakın. Herhangi bir zincir çekmedim. İpimi tığıma doladım. Şu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Herhangi bir zincir çekmeden köşeye geçiyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. 1 2 aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şuradaki aradaki boşluğa, bakın köşe değil, aradaki boşluğa yine ipimi dolayarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3.
köşeye son defa göstereceğim. Köşeye hiçbir zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 1 2 ve 3. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Köşelere 2 tane üçerli ikili trabzan öreceğiz. Aralarında 2 tane zincir olacak. Ortalarda sadece 3 tane ikili trabzanım olacak. Ve şu aralarda herhangi bir zincir olmayacak. Bu şekilde bir tane büyük babaanne karemizden 5 sıralı örelim. 1 2 3 4 5 sıra örelim. Diğer büyük babaanne karemizde ise 4 sıra örelim. 1 2 3 4 sıra örelim. Ben büyük babaanne karelerinden ilkini bitirdim. 1 2 3 4 5 sıra. Şimdi bu 4 sırayı 5'e tamamlayacağız. Ama tamamlarken de birleştirme yapacağız. O yüzden bunu beraber örelim. İlk sırayı köşeye gelinceye kadar örüyoruz. Şu köşeye gelinceye kadar örüyoruz. Oradan bir birleştirme yapmamız gerekiyor. 1 2 3 zincir çektim. İpimi tığıma doladım. 3 zincir çekip ipimi tığıma doladım ve ikili trabzan örüyorum. Ve yine bir ikili trabzan. Şöyle ipimi tığıma doladım. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Elim yine gevşek. 2 3 1 2 3 1 2 ve 3. Şimdi köşeye geldim. Köşeye yine 3 tane ikili trabzan örelim ve orada birleştirmeye başlayacağız. 1 2 3. Hatırlarsanız burada 2 tane zincir çekiyorduk köşeyi oluşturmak için. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve ipi gizlediğimiz noktalar arkada kalacak şekilde, bakın ipi gizlediğimiz noktalar arkada kalacak şekilde şöyle birleştiriyoruz. Herhangi bir noktadan birleştiriyoruz. Bakın. Tığımı şu köşeye geçirdim. İpimi aldım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle ve ipimi tığıma doladım. Birleştirdim. İpimi tığıma doladım. Şu köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3. Bir tane zincir çektik ve birleştirirken bir tane sık iğne yaptık. Böylece 2 tane zincirimizi tamamlamış olduk. Şimdi şuradaki yuvaya tığımı sokuyorum. İlmeğimi şuradan geçiriyorum. Gevşek bırakın lütfen. Herhangi bir işlem yapmadan, zincir çekmeden ya da herhangi bir sık iğne yapmadan sadece bakın şuradan geçirdim. Tığımı, ipimi doladım ve yine şu karşısındaki boşluğa batarak ikili sık iğne yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın. Böyle görünmesinden korkmayın. O toparlanacak zaten. Bakın ikili trabzan yapacağım yine. 2 tane daha. 1. Elinizi gevşek bırakmaktan korkmayın. 2. Ve şimdi yine herhangi bir işlem yapmadan şuradaki boşluğa batıp ilmeğimi şuraya kaydırıp
Şu boşluğa batıp ipimi şuradan geçiriyorum ve sadece tığımı ipimi dolayıp karşıdaki boşluğa geliyorum. Ve ikili sık iğne yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Üçüncü ikili trabzanımı da yapıyorum. Yine karşıdaki boşluğa geldim. Şöyle bakın. Şu şekilde birleşiyor. Üçüncü trabzanımı da yaptım. Yine karşıya geçiyorum. Bakın şuraya geçiyorum. İpimi şuradan geçirip tığımı ipimi doluyorum ve köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Ve ne demiştik? Burada 2 tane zincirimiz vardı. Biz onun için şu an bir tane zincir çekiyoruz. Çünkü birleştirirken bir tane sık iğne yapacağız şu köşede. Bakın bir tane sık iğne yaparak ikinci zincirimi tamamlamış oluyorum. Bakın şu köşeyi yaptık. Evet, şimdi aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz ve şu köşeye kadar herhangi birleştirme yapmadan devam ediyoruz. Şimdi yine şu noktaya 3 tane ikili trabzan yapalım ve birleştireceğiz yeniden. 1 parmak kısmını oluşturacağız artık. 2 3 bir tane zincir çekiyoruz ve şu köşeye batıp ipimizi çıkarıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. İpimizi karşı boşluktan geçiriyoruz. Ve hemen şuraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 gevşek olma, sizi korkutmasın dediğim gibi. 2 3 ve karşı noktaya geçiyoruz. Şuraya. Bakın hemen şuraya geçtik. İpimizi çıkardık. Tığımızı ipimize doluyoruz. Ve artık şuraya kadar birleştirme yapmayacağız. 1 2 3. Evet. Şu noktaya kadar, köşeye kadar devam ediyoruz. Birleştirme yapmayacağız. Parmak kısmımızı oluşturuyoruz. 1 birleştirme yapmadım. Devam ediyorum. 2 3 köşeye geldim. Bakın şöyle. Şimdi köşeye geldik. 1 2 3 bir zincir çekelim.
şu karşı noktaya batalım. İpimizi çıkarıp bir sık iğne yapalım ve bir sık iğne yaptıktan sonra herhangi hiçbir işlem yapmadan şu 3 tane zincirin tepe noktasına batarak birleştirmemizi gerçekleştirelim. Şöyle. Ve bir tane zincir çekip kapatalım. İpimizi kesebiliriz. Eğer sizler bilek kısmını aynı renk yapmak istiyorsanız ipinizi kesmeyin ve devam edin. Ben rengimi değiştireceğim için ipimi kestim. Yoksa buna gerek yok. Şöyle ipimi birazcık gizleyeyim. Şöyle bakalım isterseniz. Parmak kısmımız hazır. Bakın şu şekilde. Sadece şu 3 noktayı birleştirdim. Onun dışında bakın şuralar birleşmedi. 1, 2, 3 tanesi birleşmedi. Şu ikisini birleştirip devam ettim ve en sonda şu köşeyi birleştirdim. Şimdi bilek kısmımız, parmak kısmımız ve baş parmak kısmımız kaldı. Şu parmak kısmından başlayacağız. Hemen şu boşluktan başlamak istiyorum ben. Hemen şu boşluktan başlamak istiyorum. Buraya iki tane, buraya ilk başta 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonrasında bir tane ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya. Ben zincirle beraber 44 tane ikili trabzan yapacağım ama benim 44 tane boşluğum olmadığı için bazı noktalarda arttırma yapacağım. Ama sizin bilekleriniz daha ince ise buna göre o arttırmaları yapmayabilirsiniz. Kendi bileğinize göre deneme yanılma yoluyla bir bakarsınız kaç tane ikili trabzan size yeterli olacak. Şimdi ben her bir noktaya teker teker batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi size arttırma yapacağım noktaları göstereceğim. Bir ikili trabzan, şuraya bir tane daha. Elinizi yine gevşek bırakın. Şuraya da bir tane ikili trabzan. Hemen şuraya iki tane ikili trabzan örmek istiyorum. Hı hı. Şuraya bir tane ikili trabzan. Sizin nereye arttırma yaptığınızın bir önemi yok. Yeter ki genişliği sağlayabilmek adına arttırmalarınızı yapın. Hangi noktaya arttırma yaptığınızın çok bir önemi yok. Ben sadece göstermek adına böyle sayıyorum. Nereye yaptığımı gösteriyorum. Çok önemli değil nereye arttırma yaptığınız. Ben şuraya yine bir tane batıyorum. Hemen yanına bir tane daha. Hemen şuraya. Bir iki trabzan daha. Şuraya iki tane ikili trabzan batmak istiyorum. Birazdan sayarız beraber. Eksiğimiz varsa tamamlarız. Bir ikili trabzan daha. Şuraya da iki tane ikili trabzan batmak istiyorum aynı noktaya. Bakın buraya iki tane battım. Buraya bir tane batıyorum. Şuraya bir tane batıyorum. Hemen şu boşluğa iki tane batacağım. Bir aynı boşluğa bir tane daha batıyorum.
Hemen şu birleştirme noktasına bir tane batıyorum. Hemen şu yanındaki boşluğa 2 tane batıyorum. 1, 2, şuralara birer tane batıyorum. Birer tane ikili trabzan. Şu 3 sıraya. 2, 3. Şuraya bir ikili trabzan yapalım. Burada arttırma yapmayacağım şu an. Şu ilerleyip ortalarda bir yerde arttırma yapacağım. Hemen şu noktaya 2 tane batacağım. Hemen şu noktaya yine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Bir sayalım bakalım kaç tane ikili trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 tane ikili trabzanım olmuş. Bir tane trabzanım eksik. İkili trabzanım. Şimdi onu da şuraya batarak tamamlayacağım. Bir tane tam şu ortaya ikili trabzan yaparak 44 tane ikili trabzan elde ediyorum. Şu zincirin tepe noktasına batıp ilmek kaydırıyorum. Bakın bu zincirimin hemen üzerine 3 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı ipime doladım. İlk yaptığım ikili trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. İpimi aldım, çektim ve ikili trabzan yapıyorum yine. Bakın yine ikili trabzan yaptım. Şimdi arkadan aynı işlemi yapacağız. Arkadan tığımı geçirdim. Bakın şöyle tığımı şuradan geçireceğim. Bir sonraki ikili trabzandan tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir önden bir arkadan dolanarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Şu birleşme noktasında buluşalım. Sona geldik. Bir önden bir arkadan tığımızı dolamaya devam ediyoruz. İkili trabzanlarımızı yapıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi şu çektiğimiz 3 tane zincir vardı. Onun tepe noktasına batıp birleştirmemi yapıyorum. Bakın. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekip önden battıklarımıza, önden dolandıklarımıza önden dolanmaya devam edeceğiz. Arkadan dolandıklarımıza arkadan dolanmaya devam edeceğiz. Şimdi önden ipimi dolayarak şöyle geliyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi yine arkadan dolandırıyorum tığımı. İpimi çektim ve ikili trabzan
yapıyorum. Bakın artık fark etmek daha kolay. Şunlar öne doğru olan çıkıntılar, önden tığımı dolamam gerekenler ve arkadan tığımı dolamam gerekenler. İkili trabzan yaparak bu süreci devam ettireceğim. Bakın şöyle. Her birleştirme yaptığımızda ipimizi kaydırıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımıza dolayıp bir önden bir arkadan tığımızı dolayarak ipimizi dolayarak bilek lastiğimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdiden sıramın sonuna geleceğim ve size renk değiştirmeyi göstereceğim. Ben sıramın sonuna geldim. Birazdan birleştirmemi yapacağım. Ama önce size kaç sıra ördüğümü göstermek istiyorum. Ben sıraları şu şekilde sayıyorum. Bakın şuradaki çizgileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüm. Şu çizgilere bakarak kaç sıra örmeniz gerektiğini ya da ördüğünüzü anlayabilirsiniz. Ben 6 sıra örmüşüm. İsterseniz bunu arttırabilirsiniz ama ben renk geçişi yapacağım. O yüzden şurada sıramı tamamlayayım. Şöyle bir tane arkadan, bir tane de önden tığımı dolayarak ikili trabzanlarımı ördüm ve birleştirmemi yapıyorum. Siz isterseniz devam edebilirsiniz. Ben rengimi değiştireceğim. Şöyle kaydırmamı yaptım. İpimi sabitledim. Şöyle ipimi kesiyorum. Ve şimdi şu sarı rengine geçiş yapmak istiyorum. Bunun için yine aynı noktaya 3 tane zincir çekeceğim. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle. Bakın 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İpimi tığıma doluyorum. Önden dolandıklarıma önden dolanmaya şöyle, arkadan dolandıklarıma arkadan dolanmaya devam ediyorum. Aslında yaptığım başka hiçbir şey yok. Şöyle tığımı öndekine doluyorum. İpimi çekip ikili trabzan örüyorum. İpimi arkadakine doluyorum. Tığımı çekip ipimi çekip ikili trabzan örüyorum. Öndekine doluyorum. İpimi çekiyorum. İkili trabzan örüyorum. Arkadakine doluyorum. İpimi çekiyorum. İkili trabzan örüyorum. 12 sıra gerçekleştireceğiz. Şu an ilk sıradayız. Şöyle önden ve arkadan dolayarak devam ediyoruz. Sıra sonuna geldik. Son bir defa arkaya dolanıyorum. Ve son bir defa da öne dolanıp hemen şu 3 zincirin tepesine batıp birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum ve son sıramı da yapıp bilek lastiğimi bitiriyorum. Şöyle arkaya ve öne dolanarak ikili trabzanlarımı örüyorum ve sıra sonunda birleştiriyorum. Bilek lastiğimi tamamlamış oluyorum. Bilek lastiğimizi bitirdik. 6 sıra yeşil örüp üzerine de 2 sıra sarı gittik ve şimdi parmak kısmını öreceğiz.
Zincir dahil olmak üzere 39 sıra gideceğiz. Tabii siz bunu gene parmaklarınıza göre ayarlayabilirsiniz, parmak genişliğinize göre. Ben 3 tane zincir çekiyorum. Yine bu 39 tane sırayı tamamlamak için istediğiniz yere arttırma yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere değil, bir sonrakine ikili trabzan örüyorum. Yine bir sonrakine ikili trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Hemen ortalarda bir yerde arttırma yapmaya başlayacağım. Herhangi bir yer belirlemedim. İstediğiniz yere arttırma yapabilirsiniz. Sayınızı tutturduktan sonra gerisi önemli değil. Bakın aynı işlemleri yapıyorum. Aşağıdakinden hiçbir farkı yok. Sadece sayım yani daha az sıra örüyorum. Evet, şimdi aynı noktaya yine bir tane ikili trabzan yaparak arttırma yapıyorum. Devam ediyorum. Birazdan sayarız. Kaç sıra ilerlediğimize bakarız. Hemen ikili trabzanlarıma devam ediyorum. Şuraya bir arttırma yapmak istiyorum. İki. Bir sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane oldu. Şimdi hemen şu noktaya batalım. Yana bir tane örüyorum ve şu zincire, şu ilmeğe batarak ikili trabzan örüyorum. Hemen ortalarda yine bir arttırma yapmayı planlıyorum. Eksik kalan noktayı köşede tamamlarız. Şurada bir arttırma yapacağım. Aynı nokta iki defa batacağım. 1, 2, şöyle devam ediyorum. Aynı noktaya daha demin iki tane battım. Şimdi köşede bir arttırma yapacağım ve tekrar bir sayacağım eksiğim var mı diye ya da fazla örmüş müyüm diye. Şöyle şuraya bir arttırma yapıyorum ve sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 bir tane kalmış. Onu da hemen şuraya batarak tamamlıyorum. Ve kaydırarak birleştirip şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığım ipime doluyorum. Hemen şu yanındaki ikili trabzanın önünden dolanarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Arkasından dolanıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sıranın sonuna geldik. Şimdi yeniden önden battıklarımızı önden, arkadan battıklarımızı arkadan dolanarak ilk sıramızı örüyoruz. Ve şimdi ikinci sıramızda ise sarı rengine geçeceğiz. Tek sırada sarı rengini örüp e, böylelikle parmak kısmını bitirmiş olacağız.
Şuradan birleştirmemizi yapalım. Bir zincir çekelim. İpimizi keselim. Ben ipimi saklayayım. Şuradan gizlemeye çalışayım. Şimdi sarı rengine geçiş yapıyoruz. Bitirdiğimiz noktadan ipimizi geçiriyoruz. 3 zincir de burada çekiyoruz. Ve yine tek sıra arkadan önden dolanarak sıramızı tamamlamış olacağız. Evet, bir sıra sarımı da ördüm. Son sıramda. Böylece parmak kısmı bitmiş oldu. Şimdi baş parmak kısmına geçiyoruz. Hemen şurayı kapatıyorum. Ve zincirimi çekip bitiriyorum. Evet, burayı sonra gizleriz. Şöyle ipimi aldım. Ve şuradan başlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir sonrakine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapmaya devam ediyorum. Hemen şurada bir tane arttırma yapayım. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi 23 sayısına ulaşacağım. Bunu yine parmağınızın kalınlığına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Deneme yanılma yaparak kendi formunuzu yakalayabilirsiniz. Hemen şimdi bir tane daha arttırma yapacağım. Muhtemelen şu bölgeye yaparım. Şu an bir tane, şuraya bir tane ikili trabzan yapmak istiyorum. Tam ortaya bir tane ikili trabzan yapmak istiyorum. Şu noktaya bakın. Hemen şu noktaya bir tane ikili trabzan yapacağım. Yan tarafına ise arttırma yapacağım. Bakın şu kısmı ikisini beraber alıp sağlamlaştıralım. Şöyle bir, iki, aynı noktaya ilk defa battım. Biraz ilerleyip sayalım. Eksiğimiz var mı? Fazlamız var mı? Ona göre arttırabilir ya da söküp yeniden tığ işi örebiliriz. Pardon. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 6 tane daha ilmeğe ihtiyacım var. Pardon, 5 tane daha ilmeğe ihtiyacım var. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şunlar artırma yapmadan gelirsem zaten bana yetiyormuş. Artırma yapmadan devam edeceğim. Ve 23 sayısına ulaşmış olacağım. Ve şimdi yine arkadan ve önden dolanarak 2 sıra ilerleyeceğim. Hemen şu birleştirmemi yapayım. Şurada şu 3 zincirin tepesine
Atıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi hemen yanındaki şu ikili trabzana önden dolanıp şunun arkasından dolanıp ilerliyorum. Önden dolanıyorum. Arkadan dolanıyorum. Önden dolanıyorum. Ve bu şekilde bu sırayı bitirdikten sonra bir sıra daha yapıyorum ve parmağımı tamamlamış oluyorum. En son bitirdiğimizde tekrar buluşalım. Parmak kısmımızı da bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa sormaya çekinmeyin. Eğer kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.